Herkese merhaba. Şimdi bu videoda logaritma fonksiyonunu işlemeye devam ediyorum. Şimdi bir önceki videomda logaritmanın özelliklerini anlatmıştım. Burada kısaca bir hatırlatma yapıp devam edeceğim konuyu işlemeye. Şimdi logaritma a tabanında bir neye eşitti? Sıfıra. Yani şuradan a üzeri sıfırın 1 olduğunu görüyorduk. Bir örnek yazdım buraya. Logaritma 2 tabanında bir örneğin sıfıra eşittir. A tabanında a 1'e eşitti. Logaritma a tabanında a üzeri x. Burada başa atıyorduk x'i. X çarpı logaritma a tabanında. Bu da zaten 1 olduğu için cevap x oluyordu. Yani kuvveti başa atabiliyoruz logaritmada. Peki tabanda olursa tabanda ve buradaki kuvvetleri oranlayarak logaritmanın başına atıyorduk. M bölü m şeklinde bir örnek yazdım. Logaritma 2 üzeri 3, 7 üzeri 2, 2 bölü 3 olarak başa atabiliyoruz bunu. Şimdi sıradaki özelliğimiz çarpma işlemi. Şimdi çarpma işleminde logaritmada logaritma a tabanında x çarpı y'nin logaritma a tabanında x artı logaritma a tabanında y olduğunu ispatlayacağız önce. Yani bu özelliğe göre yani şunu gösteriyor bana bu özellik. Logaritmada çarpma işlemi neye dönüşüyormuş? Toplamaya. Şimdi biz bunun böyle olduğunu bir gösterelim. Şimdi ben buna bir harf yazayım. Örneğin ben buna m diyeyim. Buna da n diyelim. Şimdi eğer bu ifade doğru ise yani logaritma a tabanında x çarpı y'nin sonuç olarak neye eşit çıkması gerekiyor? M artı n'ye. Bakalım gerçekten logaritma a tabanında x çarpı y m artı n mi? Şimdi şu verdiğim değerleri kenara bir not alıyorum. Şimdi logaritma a tabanında x m'ye eşitse bunu şöyle atarsam buraya x buradan a üzeri m yapar. Logaritma a tabanında y n'ye eşitse y buradan a üzeri n yapar. Şimdi ben bunları taraf tarafa çarpmak istesem yani x çarpı y eşittir a üzeri m çarpı a üzeri n yapar. Yani aslında tabanlar şöyle yapalım. Tabanlar aynıysa üstler toplanıyordu. Bakın şöyle bir ifade buldum. Şöyle. Şunu şuraya bir daha yazıyorum. Yani x çarpı y eşittir a üzeri m artı n. Biz üstelden logaritmayı nasıl geçiyorduk? Buradaki m artı n'i yalnız bırakırsam m artı n eşittir logaritma a tabanında x çarpı y oldu. Zaten ben aslında logaritma a tabanında x çarpı y'nin m artı n olduğunu bulmaya çalışıyordum. Ve sonuç olarak bulduğum şey nedir? Logaritma a tabanında x çarpı y'nin m artı n oldu. O zaman bu özelliği de şöyle ekleyelim yani logaritmanın özelliklerini. Şimdi devam ediyorum. Bu sefer de çıkarma işlemi yapalım. Çıkarma işleminde de logaritma a tabanında x bölü y'yi bölme işleminin çıkarma işlemine dönüştüğünü gösteriyor bana bu özellik. Yine bakalım gerçekten böyle mi? Şimdi ben bu ifadeye m, bu ifadeye n dersem sonuç olarak logaritma a tabanında x bölü y'nin cevabının m eksi n çıkması gerekiyor. Bakalım gerçekten öyle mi? Şimdi yazalım. Logaritma a tabanında x'e m demiştim. Logaritma a tabanında y'ye de n dedik. Buradan dönüşüm yaparsak yani şöyle atarsam buraya x buradan a üzeri m yapar. Bunu atarsam y buradan a üzeri n yapar. Şimdi şunları bir bölelim. Şöyle bir bölme işlemi yapıyorum. Yani oranlıyorum. Buradan x bölü y ne gelir? Tabanlar aynıysa üstler çıkarılıyordu. Bakın bir üstel ifadeye döndü bu. Şimdi buradan logaritmaya geçiş yapalım. Yani m eksi n eşittir logaritma a tabanında x bölü y. Bakın bulmam gereken şey neydi? Logaritma a tabanında x bölü y'nin m eksi n olduğu. Evet bu şekilde bulduk. Demek ki şunu da şöyle kare içine alalım. Demek ki logaritmada bölme işlemi neye dönüşüyormuş? Çıkarma işlemine. Bunları da özelliklere eklemiş olduk. Geçenki yaptığım videodaki özelliklerin üstüne bunları da eklemiş olduk. Şimdi bu özellikleri öğrendik. Şimdi birazcık alıştırma çözelim. Şöyle birkaç tane alıştırma yazdım. Şimdi logaritma 6 tabanında, logaritma 5 tabanında x artı 3 eşittir 0 ise x'i soruyor. En dıştan başlıyorum. Bunu şöyle atarsam buraya
Logaritma 5 tabanında x artı 3 eşittir 6 üzeri 0. Yani 1. Şimdi tekrar devam edelim. 5'i atıyorum buraya. X artı 3 eşittir 5 üzeri 1. Yani 5. X de buradan ne gelir? 2. Burada da logaritma a artı b eşittir. Logaritma a artı logaritma b ise diyor. A'nın b türünden eşitini bulalım. Şimdi bu toplamayı çarpmaya çeviriyorum yine. Bunu öğrenmiştik çarpma olduğunu. O zaman burada logaritmalar aynı. Şunları birbirine ne yapıyorum? Eşitliyorum. Yani a artı b'yi neye eşitliyorum? A çarpı b'ye. Şimdi a'nın b türünden eşitini soruyor bana. Yani a'yı yalnız bırakacağım. Bunu buraya atalım. B'yi de bu tarafa atalım. A parantezini alırsam ortak. Her iki tarafı da 1 eksi b'ye bölersek şöyle şunlar sadeleşir. Sonuç olarak a'yı b cinsinden bulmuş oldum. B bölü 1 eksi b olarak bulmuş olduk. Şimdi bunu yani aslında şunu bir tekrar bunu özellikle söylememiştim ama şurada logaritmanın tabanı gizli bir 10 vardır burada. 10 tabanında bu. Bunları bir sonraki videoda anlatacağım. Şimdilik böyle söyleyelim. Şurada gizli bir 10 var aslında ama buraya yazılmaz bu. Yani log 2 demek aslında logaritma 10 tabanı demek. Bunu bir dahaki videoda tekrar anlatacağım ne olduğunu. Şimdi logaritma 2 a'ya eşitmiş. Logaritma 3 de b'ye. Buna göre diyor ki logaritma 72'nin a ve b türünden değerini bulun. Şimdi burada 72'yi 2 ve 3'e çevirmem gerekiyor. O zaman benim çarpanları ayırmam lazım 72'yi. Nasıl ayıralım? Şöyle 72'yi 2'ye böldüm 36. 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Yani o zaman ben 72 yerine şunu yazabilirim. 1, 2, 3 tane 2 var bakın burada. Yani 2 üzeri 3, 3 üzeri 2 yazdık. Şimdi neyi göstermiştim bu derste? Çarpma işleminin toplamaya, hani o az önceki söylediğim özellikle ne yapmıştık? Çarpmayı toplamaya çevirmiştik. O zaman ben burada önce bunları toplamaya çeviriyorum. Yani şöyle yazıyorum. Yazdım. Şimdi başa atabiliyorduk bunları. 3'ü başa atıyorum. Artı 2 log 3. Soruda bana a ve b türünden soruyor. Şimdi log 2'nin a olduğunu biliyorum. O zaman ben şuraya a yazabilirim. Log 3'ün de b olduğunu biliyorum. Buraya da b yazarsam yani cevap ne olmuş oldu? Şöyle yazalım. 3 tane a artı 2 tane b olmuş oldu. Yani log 72'yi a ve b türünden bulmuş olduk. 3a artı 2b. Şimdi bu da güzel bir soru. Burada öncelikle köklü sayıları bilmemiz gerekiyor. Yani eşlemi çarpımını bilmemiz gerekiyor. Onu şuraya kısaca bir hatırlatma yapalım. Şimdi kök a eksi kök b ile kök a eksi kök b'yi rasyonel ifadeye çevirmek için bunu eşleniğiyle çarpıyorduk. Hatırlarsanız eşleniği. Bunun eşleniği de kök a artı kök b'ydi. Yani çarptığım zaman bir örnek üzerinden gidelim. Kök 3 eksi kök 2. Şimdi diyelim ki bu paydada böyle bir ifade var. Bunun eşleniği neydi? Kök 3 artı kök 2. Çünkü ben bunları çarptığım zaman yani şöyle oluyor. A eksi b, a artı b. 2 kare farkı düşünün. Kök 3 ile kök 3'ü çarptım 3. Araya eksi koyuyorum. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım dışarı 2 diye çıkıyor. 3'ten 2 çıktı 1 bakın. Yani amaç burada köklü ifadeyi rasyonel hale çevirmek. Yani eşleniğiyle çarpıyorum. Şimdi bununla bu soru arasındaki ilişki nedir? Şimdi burada şöyle bir mantık yürütmemiz gerekiyor. Kök 6 artı kök 5 ile kök 6 eksi kök 5 arasındaki ilişki neydi? O zaman bunlar birbirinin eşleniği. Yani ben burada aslında kök 6 artı kök 5 ile kök 6 eksi kök 5'i çarptığım zaman yani nasıl çarpıyorum? Kök 6 ile kök 6 6 diye çıkıyor. Kök 5 ile kök 5 5. Bakın cevap ne geliyor? 1.
O zaman birbirinin cinsinden yazmak istersem, yani kök 6 artı kök 5 yerine bunu yalnız bırakayım. Şimdi şunu bir daha yazalım şöyle. Kök 6 artı kök 5'i her iki tarafı kök 6 eksi kök 5'e bölersem aslında ben kök 6 artı kök 5'in ne olduğunu bulmuş oldum. 1 bölü kök 6 eksi kök 5 olduğunu. Yani bunun yerine 1 bölü kök 6 eksi kök 5 yazabilirim. Şöyle biraz daha alta geçireyim. Ve aynı zamanda ben bunu şöyle de gösterebilirim. Logaritma kök 6 eksi kök 5. Bunu da kök 6 eksi kök 5 üzeri eksi 1 diyebilirim. Çünkü bu 1 bölü kök 6 eksi kök 5'ti. Sonra logaritmada kuvveti başa atabiliyorduk. Yani eksi 1 çarpı logaritma kök 6 eksi kök 5 kök 6 eksi kök 5. Şuranın da 1 olduğunu biliyorum. Logaritma a tabanı a 1'di. O zaman buradan da cevabım ne gelir? Eksi 1 gelmiş olur. Evet, buraya kadar hazırladım. Bir sonraki videoda yine devam edeceğim alıştırma çözmeye. Umarım faydalı bir video oldu sizin için. Beğenirseniz, abone olursanız mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.